Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için evimizi misler gibi dereotu kokutacak pastane tadında dereotlu poğaçalar yapacağız. Hem de hamur mayalama derdi olmadan hemen hazırlayıp pişirebileceğimiz bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. 100 gram tereyağımı erittim. Kabımın içerisine aldım. Hemen üzerine 3 dolu yemek kaşığı yoğurdumu ekledim. 1 çay bardağı da ayçiçek yağımı ekliyorum. 2 tane yumurta kullanacağım bu tarifim için. Bir tanesinin sarısını ayırıyorum. Onu pişirmeden önce üzerine süreceğim. Diğerinin tamamını ekliyorum. Şöyle ikinci yumurtamı da ekledikten sonra içerisine şöyle 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar toz şeker, üzerine 2 paket de kabartma tozumu ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı sirkemi de ekledikten sonra bütün sıvı malzemelerimi çırpmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle kabartma tozu ve sirke bir araya gelince hemen köpürmeye başlıyor. İyice çırptıktan sonra 1 dakika kadar bekletiyorum. Hemen size ne kadar köpürdüğünü göstermek istiyorum. Artık unumu ekleyebilirim. Başlangıçta şöyle 3 su bardağı kadar unumu ilave edeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu toparlarken gerekirse un ilavesinde tekrardan bulunacağım arkadaşlar. Şöyle elime yapışmasın diye başlangıçta bir tahta kaşıktan yardım alıyorum. Hamurumu güzelce toparlamaya çalışıyorum. Bu arada çok fazla un ilavesinde bulunmayalım. İçerisinde tereyağı olduğu için un alabilir. Ama çok un ilavesi yapmak demek poğaçamızın kıyırlığına engel olmak demektir. Olabildiğince hamuru toparlayacak kadar un ilave edin. Şöyle üzerine yaklaşık 1 su bardağı kadar daha un ilave ettim. Artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Yeteri kadar hamurum toparlandı. Elimle güzelce hamurumu toparlıyorum. Bu arada malzemelerin tamamını açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar. Bu ve bütün tariflerim için bu durum geçerli. Açıklamalardan tüm detaylarıyla malzemeleri görebilirsiniz. Bazen tarifi anlatırken söylemeyi unutabiliyoruz. Bunu belirtmek istedim. Açıklamalar kısmından bütün malzeme detaylarına ulaşabilirsiniz. Önceden hazırladığım bir demet dereotumu da doğramıştım. İçerisine ekliyorum hamurumun ve iyice karıştırıyorum. Homojen bir karışım elde ettikten sonra poğaçalarımı hazırlamaya başlayabilirim. Kıvamı gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde. Öyle çok toplanabilir sert bir hamur yapmıyoruz. Gayet yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Ve artık hamurumuzu kenara alalım. İç malzemelerimizi hazırlayalım. Bu arada hamurun dinlenmeye hiç ihtiyacı yok. Bunu da belirtmek isterim. Ben sadece malzemelerimi hazırlayıncaya kadar dinlendirdim. İçerisinde beyaz peynir kullanacağım arkadaşlar. Benim kullandığım beyaz peynir biraz sert bir peynir. Olgunlaşmış beyaz peynir olduğu için onu böyle yoğurtla biraz yumuşatacağım. Siz isterseniz lor peynir de kullanabilirsiniz. Yaklaşık şöyle ceviz büyüklüğünde hamurlarımı alıyorum ve avucumun içerisinde açıp içine malzememi ekliyorum. Uçlarından da birleştiriyorum. Bütün hamurlarıma aynı işlemi yapıp poğaçalarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Birleştirme kısımları alta gelecek şekilde fırın tepsimin içerisine poğaçalarımı yerleştiriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle ceviz kadar hamurumu aldım. Parmak uçlarımla açtım ve içerisine şöyle tatlı kaşığımın ucuyla beyaz peynirimi ekliyorum. Ve hamuru uçlarından birleştiriyorum. Şöyle iyice birleştirdiğimize emin olduktan sonra avucumuzun içerisinde çok az yuvarlıyoruz ve aynı şekilde birleştirme kısımları alta gelecek şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün poğaçalarımızı hazırladıktan sonra yumurta sarımızı üzerine döküyoruz. Ben tereyağı erittiğim kabımın içerisine almıştım yumurtalarımı. Hem böyle içinde kalan tereyağını da tekrardan poğaçamın üzerine sürmüş oldum. Bütün poğaçalarımın üzerini yumurta sarısıyla kapladıktan sonra bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Ve önden ısıttığım alt üst 180 derece fırında üzerleri kısarıncaya kadar iyice pişiriyorum. Şöyle kenarlarından taşanlar oldu ama tadı gerçekten çok güzel ve hala çok sıcak. Biraz tutmakta zorlanıyorum. Ama size ilk böyle sıcak sıcak iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı, tadı muhteşem. Yapacak olan herkese afiyetler olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.